Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda ırklar bölümünde size Borbal ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Bu ırk Türkiye'de çok nadir görebileceğiniz ırklardan bir tanesi. Birçok ırkla da karıştırılabilir görenler. Yani çok sık görebileceğiniz bir ırk olmadığı için gördüğünüz zaman kimi insanlar Cane Corso'yla, kimi insanlar İngiliz Mastif'le, kimi insanlar Bull Mastif'le karıştırabiliyorlar. Aslında bu ırk bambaşka bir ırk. Güney Afrika orijinli olan Borbal ırkı. Bu ırkın dediğim gibi Türkiye'de çok sık gözlemleme şansımız yok. Bizim çiftliğimize bir çift olarak geldiler eğitim programı için. Biz de hazır onlar gelmişken bu ırkı tanıtmak istedik. Her ne kadar Türkiye'de çok görülmese de sonuçta hedefimiz köpek ırklarını tanıtmak. Bize misafir olan köpeklerden faydalanarak sizlere ırkları tanıtmaya çalışıyoruz. Söylediğim gibi bu köpeğin orijini Güney Afrika. 1900'lerin başlarında özellikle Güney Afrika'da Fransızlar ve Hollandalıların bu madenler ve çiftlik arazileri oluşturulduğunda ve maden araştırmaları yapıldığında madenler açılıp elmas madenleri buralarda bu bölgelerde korumaya yönelik köpek ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hem çiftlik arazilerini korumak hedefli hem de altın madenleri ve elmas madenlerini koruma hedefi olarak bekçi köpeği ve Güney Afrika'nın yerel ırklarıyla birlikte içerisinde var olduğu düşünülen yani çaprazlamalarda, çiftleştirmelerde, melezleme çalışmalarında içerisinde var olduğunu düşünülen ırklar Güney Afrika'nın yerel ırkları, İngiliz Bulldoglar, Bull Mastifler, Pointer olduğu düşünülüyor içerisinde Borbal'ın ırkının oluşumunda. Bu ırkların melezlenmesi sonucunda ortaya çıkmış, saflaştırılmış bir ırk ve bu ırkı yaratma, bu ırkı ortaya çıkartmasındaki hedefi o dönemin insanların tabii ki bekçilik hedefli. Söylediğim gibi madenleri korumak ve çiftlik arazilerini korumak hedefli yapılmış. Bir de Güney Afrika olduğu için biliyorsunuz o bölgede vahşi yaşam da devam ediyor. Bu hayvanın aslanlarla bile mücadele edebildiği, geri adım atmadığı ve bekçilikte o dönem içerisinde onlarla bile mücadele edebildiğini deklare ediyorlar. O kadar güçlü bir köpek ve cesur bir köpek olduğunu iddia ediyorlar ve o dönemde bu amaçlı olarak saflaştırılarak yetiştirilmesi yapılıyor. Bu ırkın karakteristik özellikleri aslında mastiflere çok benziyor. Zaten kökeninde Bull Mastif de var, yani mastif kanını taşıyan köpekler bunlar. Ve bu hayvanın fiziksel özelliklerinden bahsetmek gerekirse oldukça iri köpekler, özellikle erkekler 70 kilonun üzerine çıkabiliyorlar. Large breed dediğimiz ırklar içerisinde oldukça büyük olabilen köpekler fiziksel olarak. Erkekler 70 santime kadar omuz yüksekliğine sahip olabiliyorlar. Dişiler tabii ki erkeklere göre hem kilo hem de yükseklik olarak, size olarak bir tık daha küçük olabiliyorlar. Çok cesur bir ırk ve bu ırkın karakteristik özelliği bekçilik, özellikle alan koruması yönünde ki zaten ortaya çıkış amacı bu köpeğin. Alan korumasında oldukça başarılı olan köpekler, korkusuz köpekler, cüsse avantajlarını kullanabilen köpekler ama aynı zamanda doğru yetiştirildiği takdirde özellikle interaktif diyalog eksik edilmeden doğru bir şekilde yetiştirildikleri takdirde aynı zamanda iyi aile köpeği olup çocuklarla, aile bireyleriyle arasının iyi olabildiği köpekler bunlar. Ama dediğim gibi çok doğru organizasyonlar yapılması gerekiyor. Çünkü eğer insan manipülasyonundan uzak bir şekilde, izole bir şekilde yaşatıldığı takdirde agresyon kazanabilen köpekler, özellikle cüsselerinin ve güçlerinin farkına vardıkları zaman söylediğim gibi geri adım atmayan köpekler olduğu için yetiştirilme konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Ama karakteristik özellik olarak genellikle mastifler gibi davranan köpekler, Bull Mastifler veyahut da İngiliz Mastifler gibi davranan köpekler karakteristik özellikler olarak. Ve bunun haricinde bu ırkın bazı hastalıklara yatkınlığı var. Tıpkı tüm büyük ırklarda olduğu gibi hep söylediğim kalça displasi, yani kalça çıkıklığına yatkın, dirsek displasisi, dirsek problemlerine yatkınlığı olan bir ırk. Bu yönden mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.
büyüme evresinde hızlı ve ivmeli büyüyen bir köpek olduğu için beslenmesi ve diyetine dikkat edilmesi gerekiyor. Ortopedik gelişimle kilo alışı birbirine paralel olmadığı takdirde ortopedik bozukluklar, özellikle ekstremitelerin, bacakların eğrilmesi ve ortopedik kusurların oluşması söz konusu olabiliyor. Yetişkin olduklarında obeziteye yatkınlıkları var. O yüzden egzersizlerine dikkat etmek gerekiyor. Açık alanı çok seven köpekler, soğuğa çok fazla dayanıklı değiller ama çok da sensitif, hassas köpekler değil. Zaten Güney Afrika kökenli olması soğuğa da çok dayanıklı olmayacağının bir göstergesi. Yani ana vatanında zaten böyle bir durum yok köpeğin ama klima adaptasyonu geliştirebiliyor. Çok da sensitif değiller soğuk hava şartlarına karşı. İyi bir sığınakları olduğu takdirde çok büyük problem değil. Yine bu hayvanın yatkın olduğu şeylerden biri gastrik dilatasyon volvulus, yani mide dönmesine yatkınlığı var. O yüzden kesinlikle tek öğün beslenmemesi gerekiyor. Yüksek miktarda besleme, yüksek miktarda su tüketimi ani şekilde ve üzerine egzersize edilme ya da efor sarf etme gibi bir durum söz konusu olduğunda mide dönmesine yatkınlığı çok yüksek bir ırk. Tüm büyük ırklarda olduğu gibi. Yine bu köpeğin göz yapısına bağlı olarak tıpkı çavçavlarda olduğu gibi entropiyon ve ektropiyon dediğimiz göz kapaklarının içe kıvrılması veyahut da dışa doğru dönmesi göz kapağı anomalisi olarak ilerleyen dönemlerinde, yani gençlik döneminden itibaren gözlemlenebilen şeylerden bir tanesi. O yüzden gözlerinin iyi takip edilmesi gerekiyor. Entropiyon ya da ektropiyon gibi bir rahatsızlık söz konusu olursa mutlaka operatif müdahaleyle düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü tek endikasyonu operasyon. Bu tip bir problemle karşı karşıya kaldığınız takdirde bu ırk için. O yüzden özellikle gözleri hep takip etmek, aşırı çapaklanmalar, korneada puslanma gibi kirpiklerin içeriye dönmesi ve korneayı irite etmesine bağlı olarak bu tip bir şeyle karşılaşırsanız mutlaka veteriner hekiminize hemen danışıp entropiyon ya da ektropiyon konusunda mutlaka hekiminizin dikkatini çekmeniz gerekiyor. Bunun haricinde bu hayvanın epilepsiye olan yatkınlığı söz konusu. Bu da üretim esnasında üreticinin dikkat etmesi gereken bir şey. Soy içerisinde epileptik hayvanlar varsa üretim dışında bırakılması gerekiyor ama bir borbal ırkı köpeğe sahipseniz mutlaka dikkat edeceksiniz. Eğer köpeğin bu tip epilepsi benzeri bir rahatsızlık göstermesi söz konusuysa hemen veteriner hekiminizle diyaloğa geçip mutlaka o yönde araştırılması yapılması gerekiyor. Irkın yatkınlığı var. Söylediğim gibi çok cesur ırklar, yetişkin olduklarında çok iyi bekçilik yapabilen ırklar, dediğim gibi doğru organize edilirse hayatı insanlarla sosyal yaşantı içerisinde birebir yaşayabilecek olan ırklar ama özgürlüğüne biraz düşkün bir ırk, dik başlı, inatçı bir ırk. Eğitim konusunda hiçbir zaman, zaten hiçbir köpek için geçerli değil, zorla ya da baskı sistemleri kurularak çalıştırılmaması gereken bir ırk. Mutlaka köpekle çalışırken pozitif pekiştirmeyi kullanmak gerekiyor. Her köpek ırkındaki sistemlerde olduğu gibi bu ırk için de bu geçerli. Özellikle özgüveni yüksek olan ırklarda baskı sistemlerinin kullanılması mutlaka ilerleyen dönemde başınıza dert olabilir. O yüzden hiçbir köpekle çalışmada baskı sistemlerini kullanmamanızı tavsiye ederiz. Doğru kontrol altına aldığınız takdirde bu ırkla rahat yaşayabilirsiniz ama özellikle geniş bahçeye sahip olan ya da geniş araziye sahip olan insanlar için bu ırkı muhafaza etmek çok daha kolay. Apartman daireleri için çok uygun bir ırk değil. Hem cüssesi hem de mental pozisyonu olarak daha çok böyle bahçeli evlere uygun. Yine indoor outdoor yaşayabilir ama dilediği zaman çıkabileceği bir teritorisi olması, bir bahçesinin olması her zaman köpeğin kafasının daha rahat olması açısından önemli olacaktır. O yüzden seçimlerinizi yaparken bu tip ayrıntıları göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Yine bu ırkın yatkın olduğu hastalıklardan biri de DCM, yani kalp hastalıklarına yatkınlığı var. Bu yönde de 3 yaşını geçtikten sonra mutlaka Holter testiyle kalbinde herhangi bir sıkıntı olmadığının doğrulanması gerekiyor. Bu ırka sahip olacak kişilerin mutlaka köpeğiyle birebir vakit geçirebilecek kişiler ve ona vakit ayırabilecek kişiler olması gerekiyor. Aslında her köpek için geçerli ama bu ırkta biraz daha titiz olmak gerekiyor. Başıboş bıraktığınız zaman bu ırkı sosyalitesini çok kolay yitirebiliyor ve buna bağlı olarak da yersiz agresyonlar geliştirebilen bir köpek olduğu için özellikle itaat konusuna dikkat edilmesi gereken bir ırk.